Bir giriş yapacak mısın aşkım? Tamam. Bir giriş konuşması yapmamız gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Bugün size söylediğimiz gibi sorularınızı cevaplayacağız. Ben Anıl'ın telefonundaki soruları cevaplayayım. Anıl da benimkini diye düşündük. Bugün... Ya da hayır öyle değil. Sana sorulan soruları ben sana soracağım. Evet, sen de bana. Sen bana, ben sana. Hı. Bir kase es tu kase, yani senin evin benim evimdir. Ama bu İspanyolların lafı. Neyse. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz, o zaman al sen benim telefonumu ve hakikaten de bugün yapıyoruz. Yani sizin sorularınızı sorduğunuz günle aynı gün. Al. Al sen. Evet. Senin sorun. Ben Pelin'e sorarak başlıyorum o zaman. Tamam ama niye direkt belli bir açıdan başlattın? News'ta geldi. News, tamam. Sana kimse soru sormamış zaten. Neyse. İngilizce sormuşlar. İyi balmar demiş. Büyük ihtimalle iyi bayramlar. Neyse ben Arapça falan. Ben seni çok seviyorum. Benim adım Layan. I know little Turkish. Would ask you if you have a new movie or series. Anıl'ın İngilizcesinin ne kadar mükemmel olduğuna şahit oldunuz. Bu arada ona sorulmuyor bu. Hani seni çok seviyorum diyor ya, beni çok seviyormuş. Bunu anlattık zaten başta. Evet. Olsun. Yani kısacası iyi bayramlar. Yeni bir film veya diziyle sizleri görecek miyiz? Şu saçını düzeltelim. Tamam. Bana mı sormuşlar? Evet. Şu anda yeni işleri okuyoruz, değerlendiriyoruz ama olacaksa en güzeli olsun diye bekliyoruz. O yüzden bekliyoruz. Hayırlısı Kim olsun. sormuş? XLA08. Laya. Böyle Evet. olacağını biliyordum. Evet. O zaman ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Sırayla mı gidiyoruz? Sen tamam, ben yapalım bence. Tamam. Hı? Yani hava kararına kadar sen sorma. hadi. Evet. Karardı zaten şu an. Farklı ülkelerdeki insanlarla nasıl anlaşıyorsunuz? Kaç dil biliyorsunuz? Ya, genellikle İngilizce evrensel dili olduğu için İngilizce anlaşıyoruz. Bugün gerçi İtalyaca. İtalyaca çok farklı ama İtalya'nın yerel halkı kullanıyor onu daha çok, İtalyacayı. Biz İtalyanca anladım bugün mesela ben konuşurken. Bugün sen kekini ısıtırmaya çalıştın, adam ama sadece İtalyanca biliyordu, İngilizce bilmiyordu. O yüzden anlatamadım. Ne yaptım ben? Keki gösterdim, yaptım ve anladı. Bu şekilde de anlaşabiliyoruz. Oyunculuğunu kullandı yani. Evet. Zehra Gezer sormuştu bu arada. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ettik. Beni çağırıyorlar. Gezilerinizde kaldığınız yerler ve gezecek yerlerle alakalı video çeker misiniz? Bunu yapıyoruz zaten. Bundan bir önceki videolara bakınca onlar var. Şimdi... Ben de sıra. Tamam. Hayır, bir dakika. Bunu sormuş mu saydık? Sordum. Tamam. Evet, sordun. Evde kimin sözü geçer? Öykü, C bir şeyler sormuş. Buna bence bizimle tatil yapan arkadaşlarımız Sinem ve Ermen cevap versin. Aynı anda düşünmeden cevap verin. 3, 2, 1. Ev derken buradaki oteldeki evden bahsediyor. Evde hadi bakalım bir de böyle konuşabiliriz. Neyse. Tamam. Evet. Pelin abla, annen ve baban ne iş yapıyorlardı? Nereliydiniz? Babam gümrük işi yapıyor. Bu soruya sen cevap ver bakalım. Biliyor musun annemin babamın ne iş yaptığını? Sana soruyorlar. Babam gümrük işiyle uğraşıyordu. Şu anda da emlak işiyle uğraşıyor. Ama ben hani onlarmış gibi seninle konuşuyorum. Ha, tamam. Annem de ev hanımı. Ama yani annelik işi yapıyor yani. Evet. Bu da bir meslek. Aynen. Ben soruyorum. Kim sormuş onu bu arada? Teşekkür ederim. Kim sormuş? Nereli olduğumuzu söylemedik. A. Nuraydın 98-92. Tamam. Teşekkür ederiz. Nereliydiniz aynen? 98-97. Canım biraz kızım. Fatma birazcık yavaş canım. Nerelisiniz sorusuna cevap vermedik. Anne tarafı Selanik, Makedonya. Baba tarafı da Bosna Hersek. Ama dedem Halep. Tam bir ona göçmenim. anneni babayı söylemiş sadece. Ay, tam bir göçmen kızıyım. Boşnağım hatta. Boşnak böreğine bayılırım. Evet. Yani yarışmaya bu nereden katılıyorsun? Yarışmaya İtalya'dan katılıyorum. Tamam. Ben de sıra. Burada bizi çok sevdiğinizi söylemişsiniz. O yüzden onları geçiyorum. Zaten bitti. Sana az soru sorulmuş. Hayır ya, bak bitmedi ya. Bir sürü var. Abi erkek kardeşin falan var mı ya? Suheda. Evet. Yok. Minel var. İkizim Minel. Minel Altan. Tamam. Anıl'a ilk ne zaman aşık olduğunu fark ettim. Mükemmel bir soru. Samire Serifova. En iyi soru şu an bu bence. Bugün. Şu ana kadar. Yok, cevap verdim ben. Ha, bugün aşık oldun. Yazıklar olsun. Bu diyeyim, sevindiğimi bilemedim. Şaka aşkım. Aşık olmadığı için o günü, o anı bilemiyorum. Aşkım ne alakası? Ama hayır, ilk ne zaman aşık oldun? İlk ne zaman fark ettin, evet. Bana ne zaman fark ettin? Bilmiyorum. O soru o değil. Sen şimdi benimkini sor. Benimkini sor. Benimkini söyle.
güzel zaman kazandın yeterince. İlk ne zaman fark ettin? Ulan bu çocuğa ben gerçekten aşığım. Yani ilk vurulduğun an var mıdır? Ya da böyle Ya benim çok var. Yani hala da çok oluyor. aşık olduğun kişi mi yoksa? Hala da Aha. sana zaman zaman aşık olduğumu çok İlki hangisi dediğim. ama ilki? İlkini Ya hatırladığın ilki söyle. Direkt olmasına gerek yok. ya anlar var yani. Mesela ilk hangi an var aklında? İlk anı hatırlamıyorum. Tamam şu an ilk aklına gelen an hangisi? Hmm, Biz bunu bulunca ayrı bir video yapacağız. Pelin ablayı ilk defa gördüğün tarihi hatırlıyor musun? İlk defa. Merve Kaplan herhalde KP'ler. Ya senin ilk gördüğüm tarihi. İlk gördüğünde tarihi boş ver. Anını soralım bence. Yani tam tarihi hatırlamıyorum. Suskunlar 22. bölüm. İlk gördüm. Aa sen ilk Suskunlar mı? Ha hayır Suskunlar sonra. Bravo Pardon. gerçekten. Çüş. Aynı Hayır, dizideydik. hayır. Pelin'le evet aynı dizideyken ben onun Arka Sıradakiler dizisinden sonra Arka Sıradakiler Umut diye bir dizi başlamıştı. Oradayken sete geliyordu arkadaşlarını görmeye. Orada gördüm. Aranızdaki kıskançlık ne boyutta? Sizi tartışmalara sürüklüyor mu? Hayat Kübra Akyol. Yani hayır. Yani. Sürüklemiyor. Yani gerçekten yani boş kıskançlıklar yapmıyoruz birbirimize. Yani bir bit yeniği bir şey hissettiğimiz zaman o da karşı taraftan oluyor. Yani Aynen. birbirimizi suçlamıyoruz. Yurt dışında yaşamak istediğiniz bir yer var mı? Nuray Albay sormuş. Teşekkür ederiz. Yurt dışında o kadar fazla yer gördük ettik, gezdik, sevdiğimiz yerler var ama bence yurt dışında yaşayamam. Yurt dışında bir yerde yaşamak istemezdim. Gezip görmeye gelirdim. Türkiye'de yaşamaya devam ederdim. Yaptığın en büyük çılgınlık. Bunu ikimize sormuş ama senin hesapların olduğu için sana yöneltiyorum. Kim sormuş? Liucuk. Hı? Liucuk. Sen de düşün, yaptığımız en büyük çılgınlık ne? Ben bütün çılgınlıkları seninle yaptım. Yani benim en büyük çılgınlığım ne yaptı? Yani çok korkarak yaptığımı hatırladığın ne var mesela? Ya çılgınlık korkarak mesela ne bileyim bence senin için çünkü sen soğuğu sevmeyen bir insan olarak Evet. eksi 15'te Finlandiya'da evet. suya girmiştin yani. Evet. Benim yaptığım en çılgınca şey aslında çılgınca olacağını düşünmediğim bir şey. 2 gün önce mafyalara şarkı söyledim. Mafyatik amcalara. Buradan izliyorlarsa da yanlış anlamayın. Selamlar. Bir karaoke bara girdik hep beraber. Çok iyi sesli bir abi şarkı söylüyordu. Sen de söylemek ister misin dedi. Ben zaten can atıyorum şarkı söylemeyi sevdiğim için. Aldım hemen mikrofonu işte bir şeyler söyledim falan. Sonra ortam değişti değil mi böyle bir? Evet, başka amcalar falan ki abi zaten mest oldu. Ne, Ama adamların tiplerini görmeniz lazım. perfetto, bellissimo falan Böyle dedi. takım elbiseli. Şu arabayı bekleyelim mi? Galiba geldiler bizi kaçırmaya. Abiler prolarını yaktı. Hatta oyun iskemle kağıtları falan geldi. Aynen böyle çok ağır abilerdi böyle. Takım elbiseli ama hepsi böyle şık ve... Godfather'da gördüğünüzün hepsi oradaydı. Aynen. Ya Godfather'daki tüm amcalar oradaydı o gün. Hatta ama o kadar saygılıydılar ki tam kalkarken böyle adamlara görüşürüz diyecektim. Oturuyordu, şapkası vardı. Kalktı, şapkasını çıkardı. Elimi sıktı. Sonra tekrar şapkası taktı ve oturdu. Vay. İtalyan beyefendisi. Evet. Ve enteresan olan şuydu ki odaya gittikten sonra tek hayal ettiğim Kaçırılmaktı. Beni de kaçırsınlar. öldürmeleriydi. Hayır öyle bir şey yok. Acaba beni kaçırırlar mı şimdi? Kaçırırlarsa keşke üstüme rahat bir şeyler Hatta giyseydim. ondan sonra Pelin'e Hani bağlayacaklar falan. Şunu bir hareket anlatmadın. edeyim Adam diye. dedi ki saat yarın 10'da bekliyorum dedi. Evet onda işe başlar mısın burada dedi bana. Aynen. Ben çok heyecanlandım. Ama biz gidiyoruz dedi. Ama- Adam hatta biletini iptal et dedi. Ondan Beni sonra sevenleri ben de, bırakamam ben bir dakika dedim. dayı dedim. Memleketimi, Türkiye'yi bırakamam dedim ve gitmedim. Ben de bir dakika dayı dedim, mafyasınız da biz de El Turco'yuz dedim. Osmanlı torunuyuz dedim. Biraz korktular. Pelin ablamı görünce ne hissediyorsun? Adım Beyza, sizi seviyorum. Pelin Anil hesabı, biz de seni çok seviyoruz. Evet, benim Anil hesabına buradan selamlar. Evet, biz fanlarınız. Sizin için ne kadar önemliyiz. Bizim paylaştığımız fotoğrafları görünce, beğenince ne hissediyorsunuz sevgimiz karşısında? Hayır, bir dakika, bu hepsi bütün sorun mu? Ben Evet, seni evet. görmeden ne hissediyorum? Sonra onların yorumlarını gördüğümüz zaman ne Ha, hissediyoruz? evet, bu ikinci soruydu. Tamam, o zaman ilk başta sırayla gideyim. Pelin'i gördüğüm zaman ne hissediyorum? Ya farklı anlarda farklı şeyler hissediyorum. Mesela uyuyakaldığım zaman gördüğüm zaman ay kızım canım benim işte ne kadar masum falan öyle farklı duygulara giriyorum. Uyandığım zaman hiç de masum olmadığım Oradan koşarak ayrılıyorum oradan. Ya şaka yapıyorum aşkım olur mu? Bak şu an bile çok güzel hissediyorum ya. Bak şuna bakınca zaten herkes güzel bir şey hissediyor. Teşekkür ederim.
İkinci soruya geçiyorum. Biz fanlarınız sizin için ne kadar önemliyiz? Bizim paylaştığımız fotoğrafları görünce, beğenince ne hissediyorsunuz sevgimiz karşısında? Ben Şu videoyu bile sizler için yapıyoruz yani. Oradan da değerinizi çok mutlu anlayabilirsiniz. oluyorum gerçekten. Aynen. Sizlere karşılıklı bu sevgi. Her zaman söylüyorum. Sizin söylediğiniz her şey benim için çok kıymetli ve yazdığınız her şeyi okuyorum. Farkındasınızdır zaten. Biz Evet. de size bir o kadar çok samimi seviyoruz. olanların samimiyeti hem bizim Evet, de o sizin de geçiyor karşılık zaten. geçiyor zaten. İyi ki varsınız. Buradan Hatice Pelin'i, Aynen. Öykü Tuna'yı, idollerimi, Zaten Nesibe'yi, çoğunuzla mesajlaşıyoruz Pelin da buradan, Anıl'ı, biliyorsunuz. Beyza'yı, hepinize çok seviyoruz. Aynen. öpüyoruz. Tüm sevenleri, sevmeyenleri buradan öpüyoruz. Hiç çalışmadan nasıl böyle gezebiliyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 16 yaşımdan beri ailemden para almıyorum. Kendim üniversite zamanında da öncesinde liseden beri çalışıyorum. Onun dışında siz bizi ekranlarda görmeye başladığınızdan itibaren sayısız reklam, dizi vesaire bunları zaten sabahtan akşama kadar gece gündüz çalıştık. Boşluklarımızda ve sadece paylaştıklarımızı görüp böyle sanki çalışmadan böyle geziyoruz ya da bu parayı nereden buluyorsunuz? Ve Bunun buna geçmişi var. vallahi Pelin de aynı keserim. şekilde. Yani Beni de zaten biliyorsunuzdur ki 18-19 yaşımdan beri çalışıyorum. Sadece bunun dışında da ben daha öncesinde de oyunculuk kariyeri dışında da bir sürü iş yaptım ve bunlardan bunları sırf bunun için yaptım. Yani ben gezmek ve dünyayı gezmek, Hayatı paylaşmak, yaşamak. farklı kültürleri görmek. Ben bunun için bütün birikimimi, bütün dizileri, bütün her şeyi bunun için yaptım. O yüzden bunu bir şeyin kaynağı nereden geliyor? Ya paranın Hep bu kaynağı tarz nereden işte geliyor? çalışmadan bu kadar nasıl geliyor? Ben hayatım yani ne kadar çok iş yaptığımı zaten izliyorsunuz ve bunun için yapıyoruz. Benim hayalim 15 senedir kocamla, çalışıyoruz. sevdiğim kişiyle Aynen. bunu paylaşmak, birlikte gezmek ve bu. Yani bunun cevabı bu. Yani bu kadar fazla soruluyor ki artık Ve buna şöyle bir şey bu var. Ben şekilde şunu da cevap vermek istedim. söylemek istiyorum. Kendi arkadaş çevremden bile geliyor böyle vay yine gitmişsiniz, gezmişsiniz diye. Arkadaşlar atıyorum Etiler'de, işte Kuruçeşme'de ya da Caddebostan'da bir tane yemeğe verdiğiniz paradan bile az şu an kaldığımız odanın fiyatı. Bir de bunları açıklamak aslında çok saçma. Hayır ama onu söylemek istiyorum. Herkes farklı şekilde yaşıyor. Evet. Kazancını herkes farklı şekilde değerlendiriyor ama Aynen. benim mesela Ya atıyorum az da, ne bu bir arada az da olmasına gerek yok. Milyon dolar olan kalsın, istediği gibi yaşasın, etsin şeyinde. Havuzlu lüks villasında da veya hayır bir başka de birine. benim mesela atıyorum ne bir ayakkabı ne bir çanta lüksüm hani herkes farklı şekilde yaşar. Benim o tarz zevklerim yok. Ben kazandığım parayı, alnımın akıyla kazandığım parayı gezmeye ve dünyayı gezmeye kocamla birlikte paylaşmaya. Kimse ev alır, yat kat alır. Biz de gezip görmeye, Diyorum. farklı kültürlerle iç içe olmayı, insan Aynen, buna da tanımayı, buradan açık. aynen farklı hayatlara ortak olmayı seçiyoruz. Ne Bu mutlu şekilde. bize yani. Şu an neydi? Agreo mu? Gittiğimiz Agreo. yerlerin Bu adını arada- 5 gün sonra öğrenebiliyoruz. Bu arada bu tatil planımızı şu anda kameranın arkasında olan iki Evet. arkadaşımızla birlikte yaptık. Ama en büyük emeği Sinem Job Evet. canım. Bu O arada yaptı. onun da yani bütün YouTube programı, rotayı, her şeyi o belirledi. Evet, onun da YouTube kanalı var şu an. O da kendisi de eşiyle beraber Arman Acar'la geziyorlar. Ve çok güzel videolar paylaşıyorlar. Kesinlikle izlemenizi Ve tavsiye onlar ederim. böyle hatta daha çok bilgi odaklı veya siz de giderseniz neler yapacaksınız, nerede yemelisiniz, neleri görmelisiniz ve daha oranın tarihiyle alakalı merak ettiğiniz şeyleri onun sayfasından bulabilirsiniz. Sayfanız neydi Sinem Hanım? Sinemco YouTube. Instagram? Sinemco. Gezdiğin yerlerle alakalı olan da mı oydu hani fotoğraflar falan yemekler? Seyahat notlarımız Ha bir de evet seyahat notlarımız var. YouTube Sinemco, Instagram Sinemco, seyahat notlarımız Sinemco. Şu an Keseriz Agerola'dayız ya. gençler. Neredeymişiz? Agerola. Aha, mesela Agerola. evet Agerola'da. Mesela burada da bir örnek daha verip bu konuyu kapatacağım. Agerola'da mesela şu an bizim yamacın paraşütle inerseniz 5 dakika sonra aşağısında 56 bin dolarlık da bir otel, 56 bin liralık da bir otel var. 16.000 dolarlık geceliği. 56 bin lira da çok normal değil ama Ama evet 56.000 de. 56 bin liraya da kalan abilerimiz, ablalarımız var ama biz burada Daha kaça makul. şu an mesela örnek verelim. Evet, evet. 250 lira. Benim hatta bizim fikrimiz nacizane buradan da tüyo vermem gerekirse gerçekten bence gittiğiniz ülke veya başka şehirlerde vesaire oranın lokal yerleri hem daha ucuz oluyor hem de gerçekten o ülkenin kültürünü,
onların yaşantılarına ortak olmuş oluyorsunuz ve bu daha hesaplı oluyor. Ama bunu hesaplı olsun diye yapın demiyorum. Gerçekten o ülkeyi o şekilde tanıyorsunuz. Hemen şunu küçük söyleyeyim. Hani bir tüyo verelim. Biz mesela Yunanistan'a da gittiğimiz zaman oraya gidiyoruz. evet. Oranın orada yaşayan insanlara diyoruz ki en turistik yerler nerelere? Onlar da diyorlar ki işte şuraya gidin mutlaka, buraya gidin. Biz onların dışındaki rotalara gidiyoruz. Yani kendimiz araştırıyoruz, kendimiz buluyoruz. İşte arabayla falan kendimiz keşfediyoruz. Bu da aklınızda olsun. Çok güzel yerler bulabilir. Arkadaşlar hava karardı. Bir son 2-3 tane daha soruyu cevaplayalım. Ondan sonra ama başka Devamı gün gelir devam zaten, edelim. aynen. Evet, kesinlikle. Ama İtalya'dan güzel bir anı olmuş oldu bizim için de. Ha şey diyecektim. Günlük yaşantınızda lakaplarınız veya yakıştırmalarınız var mı? Ve Anıl abi de en sevdiğin özellik nedir? Ya var da onlar bize özel ya. Söylemeyelim, evet. Şimdi son 2 soruya cevap veriyoruz. Şöyle seçeceğim hatta. 11. sorar mısın? 11 benim uğurlu rakamım. Tamam, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? Ve iyi ki yapmışım dediklerin neler? Sems diyecek. Hayattaki pişmanlığım. Gerçekten bunu daha önceden de çok sordular. Pişmanlığım yok ya, ben bilmiyorum. Bütün Düşünüyorum. yaşadıklarının Evet. sana bir şeyler öğrettiğini düşünüyorsun. Öyle üzücü de olsun, şey de olsun. Zaten sevinç veya mutluluktan insan pişman olmaz ama gerçekten hepsi ayrı bir tecrübe. Şu anda da Anıl olmamı sağlayan şeyler olduğu için hepsine şükrediyorum. Bir pişmanlığım yok. İyi ki yaşamışım diyorum hepsini. En kötüsünde, en iyisinde. Bir de diğeri neydi? Ve iyi ki yapmışım dedikleri neler? İyi ki yapmışım dediklerim. İyi ki Pelin'le evlenmişim. Bunu gerçekten net bir şekilde söylüyorum. İyi ki evet demişsin bana ama onu ben yaptığım şey, senin yaptığın şey. Ay aşkım. İyi ki evet dedirtmişim diyeyim o zaman. Teşekkür ederim. Olsun, bir hüzünlendim. Yok. Yok. Tamam, sen de İyi sıra. ki de bu hayattayız, yaşıyoruz. Evet, biz yani en önemli şey o arkadaşlar, gerçekten bence hayatta. Yaşadığınız, nefes aldığınız her şeye şükredin, teşekkür edin. O zaman evren size daha böyle kucak açıyor, her şeyi daha çok daha fazla veriyor. Şükürler olsun. Çocuk yapmayı düşündünüz mü? Düşünüyor Bu musunuz? soru çok soruluyor. Hemen o zaman son soru bu olsun. Buradan güzel haberi verelim Bu- arkadaşlar falan diyoruz. Arkadaşlar inşallah Allah ne zaman verirse o zaman. Evet. Yani zamanı hep onu diyorum, yani en doğru zamanda olsun. Bizim için en Hayırlısı hayırlısı olsun. neyse o olsun. Sağlıklı olsun. Ama istemiyor da değiliz. Evet. Evet. Mis gibi bir İtalya akşamının daha başına geldik. Aregola'nın, akşam şu an Aregola'nın oldu. akşamı gibi yok. İlk gecemiz. Nerenin? Aregola değil miydi? Evet. Aregola. Bu muhitin adı mı Aregola? Şuranın adı sadece Aregola. Şu bölgenin, bizim oturduğumuz yerin. Adı Aregola. Evet. Şu anda burada yapacak hiçbir şey yok. Böyle sessiz, sakin, huzurlu, Evet. mis gibi Evet. bir havada. Şimdi ne yaparız? Arkadaşlarımızla oturup sohbet ederiz. Bu videoyu montajlarız. Aynen. Hemen koyalım bence. Sorduğunuz için de teşekkür ederiz. Hemen Evet, sordunuz. çok teşekkür ederim. Evet aşkım, şu videoyu kapatma zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu konularda biraz beceriksizim. Neyse. Evet, şu O zaman şöyle açılış ve söyleyeyim. kapanışı Birincisi yapalım. gerçekten teşekkür ederiz. Hemen paylaştığımız anda bir sürü soru geldi. Sorular yağmur oldu. Elimizden geldiğince, zaman yettiğince cevaplamaya çalıştık. Ama tabii ki de hepsine yetemedik. Devamı gelecek. Hatta daha düzenli bakıp hepsini ayırıp teker teker farklı videolarda yapacağız ara ara. Evet. Sevgiler, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Ve kapatıyoruz. Bakalım. Kapatamıyoruz. Çok teşekkür Bay bay. ederiz. Bir dahaki ülkede görüşmek üzere.